Bir ülkede gazeteciler özgürce halkının çıkarına konuşabiliyorlarsa o ülkede demokrasi vardır, o ülkenin halkı özgürdür. Yani Türkiye'de özgürlük var yani. Bütün dünyada en özgür ülke Türkiye. Şimdi bu özgürlüklerin alanını daha da genişletiyor. İdeolojik değil, sağlık meselesi dedi. AK Parti ve MHP ise muhalefetin önergesini... Ben de söz, bir kadın olarak söz. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke milliyedir. Ya bence özgürlük hani benliğini hissetmek. Ben ruhumu hissedip ruhumdaki gibi davranamıyorum bu ülkede. Çünkü toplum baskısına maruz kalıyorum. Evet, oksijen alıyorum, yaşıyorum. Bu kadar. Ötesi yok. Hani ben ya yapmak istediklerim, kendi tabii ki okuduğum, büyüdüğüm ülkeme bir şeyler katmak istiyorum ama buna olanak tanınıyor mu? Hayır. 24 yaşındayım ama hissettiğim 40 falan. Klinik psikoloji ve seksoloji okuyorum ama Türkiye'de psikolojik danışmanlık okumuştum. Şimdi işte İtalya'ya gideceğim, Roma'da okudum. Orada devam edeceğim. Çünkü Türkiye şartlarında yaşamak çok zor bir kadın olarak ve sürekli kendi başımın çaresine bakmak zorundayım. Oturduğum muhit çok güzel bir muhit değil. Özellikle mesela geç saatte dönmek. Bu bir kadın için gerçekten sorun. Ben biber gazı taşıyorum yanımda her dışarı çıktığımda. Bu başka bir muhitte otursam da böyle olurdu. Çünkü ben güvenmiyorum ki. Eskiden bence bu kadar muhafazakar bir toplum değildik. Muhafazakar normalde bir fikre tutucu bir şekilde bağlanmak demek. Ama Türkiye'deki muhafazarlığı anlatıyorum. Dini anlamadan dini kullanmak, insanların kılığına, kıyafetine veya tercihlerine göre onları yargılamak, içtiği bir adamda olabilir, cinsel yönelimiyle ilgili olabilir, giydiği kıyafet, gittiği okul, bindiği araba. Yani burada mesela işte dediğim gibi o şortla mini etek giyip çıkamazsın. Çıkarsın da mesela ben çıkıyorum, sana bir laf atıyorlar. Sen buna cevap verdiğin zaman bu bir tık üstüne çıkıyor. Çevredeki bu ağır abiler mevzuya dahil olmak istiyor. Hayırdır bacım, bir sıkıntı mı var falan. Sanki ben kendi sorunumu çözemiyormuşum. Sanki benim giydiğim kıyafet onu ilgilendirirmiş gibi. Ya benim zaten kişiliğimi giydiğim kıyafet oluşturmuyor. Şimdi sen böyle bir kirli bir zihniyet varken neyi ne kadar özgürce yaşayabilirsin ki? Mesela 12 yasağı beni çok kısıtlıyor çünkü ben tango ile ilgileniyorum ve tango geceleri akşam 10'da başlayıp normalde gece 3'te biten aktivitelerdi ve bütün dünyada bu böyleydi. Böyle hala böyle de Türkiye hariç. Ve şu an mesela saat 12'de müzik yasağı çıktığı için dans gecesi bitiyor. Ya da konserler, ben konserlere gitmeyi çok severim. 12'de biten bir konserler 12'de bitmez ki normalde. Yasaklanan şey her zaman daha cazip gelir. Yasaklar bir önlem değil. Yasaklar çünkü arzuyu doğurur. İnsanlar daha çok arzuluyor. Şu an mesela bunlar yasak olmasaydı ben bu kadar çok takılmazdım. İşte gece 3'e kadar dans edecektim, edemiyorum falan. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Ya bu şey gibi mesela ben buna çok karşıyım. Hayvanların hayvanat bahçesine kapatılması. İnsanlar da insanların bahçesine kapatılıyor, anladın mı? Yani bir kafes eksik. Sembolik bir kafes var da gerçek bir kafes eksik yani. Ya aslında yeniliğe açık olduğun zaman o fikirlerin ne kadar kısıtlı, ne kadar aslında gereksiz olduğunu da anlayabiliyorsun. Ya da belki de fikrinin ne kadar yerinde olduğunu da anlayabiliyorsun ama yani yeniliğe açık olmak gerekiyor. Kendini güncellemen gerekiyor. Desene şu yasaklar bir alem. Sıkıysa sen desene. Niye öyle? Öyle ulu orta konuşmak yasak. Say bakalım hangi yasaklar bir alem? Sözde fikir özgürlüğü var ama fikrini beyan ettiğin zaman ya darp ediliyorsun, ya dava açılıyor, hapse giriyorsun. Üniversitede okuyorsan hocanla aynı fikri paylaşmıyorsan, büyük ihtimalle dersten senelerce kalıyorsun. Akademik kadroya girmek istiyorsan rektörden ismin gelecek. Ben rektör tanımıyorsam. Ama ben çok başarılıysam, çok emek veriyorsam, sana yer yok diyor. Ama bu insanlar fikirlerini sokakta beyan edemiyorlar. Bu insan fikirlerini yazılı olarak beyan edemiyorlar, kitaplarda beyan edemiyorlar. Basılmıyor çünkü zaten. Bu insanlar fikirlerini sosyal medyada da beyan edemeyeceklerse bu insanlar bu fikirleri ne yapsın? Düşünmeyelim o zaman. Ne gerek var? Enerji harcamayalım. Hepimiz evimizde oturalım. Asalak diyoruz biz buna da. Asalak gibi yaşayalım o zaman.
Şimdi bir şeyler değişmeye başlasa, yeni nesile aktarılması falan en az 25-30 yıl yani. Hani ne olacak? Ben o zaman zaten 60 yaşına gelmiş olacağım. Şimdi ne için çabalayayım ben bu ülkede? Sonuçta ben bir hayat yaşayacağım. Şimdi ben son nefesimi verip öleceğim zaman bedenim ve ruhum benimle olacak. Ben bu ikisine iyi bakmadıktan sonra, bu bencillikteki ben algısını anlamadıktan sonra neden yaşıyorum? Benim hayal ettiğim özgürlük değil. Ama bana tanınan bir özgürlük var. Bununla yani yetinebilir miyim? Soru işareti. Geri dönmeyi düşünüyor muyum? Hayır, bu beyin göçü mü? Bunu bilmiyorum ama bu bir göç. Ve dönmek istemiyorum yani buraya geri. Zaten ben Türkiye'de bir şeyler elde etmek için çok emek verdim. İnan ben yurt dışına master kabul alırken bu kadar emek vermedim. Çünkü adam benim çalışmama baktı, ne çalıştığıma baktı. Şimdi ben gerçekten elin ülkesine gidip orada mı faydalı olacaksın, kendi milletine faydalı ol falan. Olamıyorum. Hak tanımıyorlar. Bu özgürlük değil işte.